Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi sırada güzellik uzmanı Fatma Süha var. Fatma hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi özellikle bölgesel zayıflamayla çok ilgilendiğini biliyoruz. Şimdi önümüz yaz tabii ki ve bölgesel zayıflama isteği de çok fazla. Evet. Çünkü herkesin özellikle kış aylarında ciddi anlamda belli bölgelerinde ciddi bir takım kalınlaşmalar söz konusu olabiliyor. Bu bölgesel zayıflamak mümkün mü? Biraz bundan bahseder misin? Şimdi başlangıçta şöyle söyledik. Başarımızın sırrı ne? Bölgesel zayıflama evet mümkün ve biz bunu başarıyoruz. Ve herkesin isteğine göre başarıyoruz. Yani sana şu olur, sana bu olur da demiyoruz biz. Kişiye göre diyoruz ki şu kadar şunu yaparsak, bu kadar bunu yaparsak, şu zaman gelirseniz, bu zaman giderseniz biz o başarıyı yakalayabiliriz. Evet, bölgesel zayıflama mümkün ve istediğimiz her bölgeye de dokunabiliyoruz. Her bölgenin de o istediğimiz şekle sokabiliyoruz. Peki bölgesel zayıflamada en çok hangi bölgelerle çalışıyorsunuz? Hangi bölgelere daha fazla ihtiyaç duyuluyor? Aslında bizim coğrafyamız gereğinden dolayı daha doğrusu kadınlarımızda maalesef işte o istemediğimiz o belirli bölgelerde çok fazla yağlanmalar oluyor. Özellikle işte karın bölgesi, basen bölgesi, bacak bölgesi. Bacakta da iç bacak ve diz içleri çok fazla şikayet aldığımız bölgelerden. Kollar keza yine öyle. Ayak bilekleri var. Sırt, simit bölgesi çok fazla var. Ama en çok yine karın, simit, sırt. Bir de özellikle bacaklardan çok fazla şikayet alıyoruz. Bazen tabii sadece karın yaptığımız, bazen sadece sırt yaptığımız, bazen sadece bacaklarından rahatsız olan kişiler gelebiliyor. Tabii ki tüm vücut olmak zorunda değil. Şikayet neresiyse oraya yönlenebiliyoruz. Ama hemen hemen vücudumuzun hangi bölgesinden şikayetçiysek o bölgelerde çalışmalar yapıp başarılı da olabiliyoruz. Peki bu tip uygulamalarda teknolojik olarak hangi cihazları kullanıyorsunuz? Şimdi aslında kullanılan birçok cihaz var şu anda. Birçok merkezde birçok cihaz kullanılıyor. Hemen hemen her cihazlarda belirli teknolojik yöntemler var. Aslında dünyada, Türkiye'de, ülkemizde de kabul görmüş, insanların da tanıdığı, bildiği, uzmanların da çok iyi bildiği çeşitli teknolojiler var. Biz de bu teknolojilerden faydalanıyoruz. Yani çok farklı şeyler kullanmıyoruz aslında ama doğru teknolojiyi bünyemize almaya çalıştık ve doğru kaliteli cihazları bünyemize almaya çalıştık. Biz burada birçok cihaz kullanıyoruz. Yani radyo frekans içeriğine sahip, ultrasound içeriğine sahip, lipoliz yapabilecek, ameliyatsız lipoliz yapabilecek içeriklere sahip, AVT dediğimiz akustik şok dalga teknolojisini veren cihazlar var. Elektromanyetik dalgalarla yine bölgesel zayıflamayı, kaslanmayı sağlayan teknolojik yöntemler var. Bizim merkezimizde hemen hemen tüm teknolojiler mevcut ve kişiye özel kimin neye ihtiyacı varsa o teknolojik yöntemi ona göre o kişide kullanıyoruz. Peki bu teknolojik yöntemler az önce bahsettiğin ultrasonik olsun, radyo frekansla tedavi ya da akustik şok tedavisi diyerek bunlar ne işe yarıyor? Mekanizmaları nasıl etki ediyor? Evet, aslında insanlara bunlardan da çok bahsetmek lazım. Yani evet, bölgesel zayıflama yapıyoruz ama ne ile yapıyoruz? Bölgesel zayıflama gerçek mi? Sorularının cevabı bu teknolojilerde gizli. Bu teknolojiler var. İnsanlar kabul etse de etmese de bu teknolojiler var ve gerçekten de sonuç aldığımız teknolojilerdir. Radyo frekans teknolojisi. Radyo frekansın seviyeleri var. Bölgesel zayıflamada kullanılan bir seviyesi var veya işte başka tedavilerde kullanılan bir seviye var. Tamamen güvenilir teknolojilerdir bunlar. Radyo frekansta mesela biliyorsunuz bu fibroz bantlar var. Fibroz bantlarımız bizim yağlanmamızı, vücudumuzun o şekilsizliğe sebep olan görüntüye sahip olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi fibroz bantların yıpranması. Onlardan kaynaklı biz düzensiz yağlanma oluşmaya başlıyor vücudumuzda. Radyo frekans da o fibroz bantları yenilemeyi sağlıyor. Yani o fibroz bantlara odaklanıyor, onları yenilemeyi sağlıyor ve oradaki düzeni sağlıyor. Yenilendiği zaman da tabii ki yağlanmanın önüne geçmiş oluyor. Ultrasound'dan da bahsedeyim hocam size. Ultrasound da yine adı üzerinde zaten yüksek ses dalgası. Bu yüksek ses dalgası da direkt yağ odaklı yine. Yani bizim şikayetçi olduğumuz, uygulama yaptığımız bölgedeki yağ odaklı oluyor. Yani o yağ
Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Ben ultrasound'u çok seviyorum ve çok da kullanıyorum zayıflama seanslarımızda. Birbirine kenetlenmiş yağlar oluyor. Yani işte çok duyuyoruz. İşte spor yapıyorum, diyet yapıyorum. Bu karın bölgemdeki yağdan kurtulamıyorum. İşte kollarımdaki yağdan kurtulamıyorum. Veya işte sırtım benim hep böyle, simitlerim hep var. Veya işte bacaklarım benim hep kalın diyen kişiler var. Bunların sebepleri oralarda yıllardır birikmiş ve kenetlenmiş, kilitlenmiş yağlardır. Yani bu yağlar maalesef bizim görünümümüzü bozuyor ve ultrasound'da direkt bu yağlara odaklanıyor. Bu yağların birbirinden ayrılmasını, daha rahat hareket etmesini ve parçalanarak vücudumuzdan daha rahat atılmasını sağlayan son teknoloji bir sistem. Biz bunu da kullanıyoruz. Peki bu yöntemlerin kıyaslamasını yapın desem, yani hasta bazlı olarak kişiden kişiye mi değerlendiriyorsunuz? Yani hangi cihazı kullanacağınızı ya da şu cihaz aslında hepsinden daha üstündür diyebileceğiniz bir yöntem mi? Şimdi ben ultrasound'u çok seviyorum dedim size ama ultrasoundsuz hiçbir işlem yapmıyorum bölgesel zayıflamada. Bir kere ultrasound'u kullanıyorum en başında. Çünkü yağları çok güzel ayırt ediyor ve parçalıyor ve gerçekten Türk insanının vücuduna çok uygun, yağlarına çok uygun bir sistem. Ultrasound'u kullanıyorum ama şöyle tabii ki hepimizin yaşlanıyoruz. Yaşlanmaya bağlı fibroz bantlarımız biliyorsunuz eskiyor, yenilenmesi gerekiyor veya işte ölüyor, gidiyor. Bunların da sürekli yenilenmesi gerekiyor. Radyo frekanstan da burada vazgeçemiyoruz. Ultrasound ve radyo frekansı mutlaka ikisini birlikte kullanmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki bazı vücutlar çok az dokunuşlara ihtiyaç duyan vücutlar oluyor. İşte çok genç vücutlar oluyor. Bunlarda işte sarkma olmuyor, işte deri kalitesinde azalmalar yok, işte fibroz bantların çok da böyle ihtiyacı yok. Minimal dokunuşlara ihtiyacı olan kişilerde sadece ultrasound veya AVT akustik şok dalgayla çözümünü sağlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi yine kişiden kişiye göre değişiyor. Herkes farklı. Her yaştan her farklı vücuda sahip kişiler bize başvuruyor ve inanın bizde öyle tek tip bir uygulama yok. Size 30 dakika, size 20 dakika, size 50 dakika dediğimiz çok fazla şey var. Size şu sistem, size bu sistem, size bu sistem dediğimiz çok fazla kriterlerimiz var. Ve kişiye özel biz bu sistemleri uyguluyoruz, kullanıyoruz ve başarıyı da oradan sağlıyoruz. Peki biraz da sonuçlara gelmek istiyorum. Sonuç anlamında bu kişilere kilo kaybettiriyor mu? Birinci sorum bu. İkincisi, eğer kilo kaybettirmiyorsa, sadece o bölgelerde bir incelme sağlıyorsa ne kadarlık bir efekt alıyorsunuz? Yani bunu hani ölçüm anlamında mı değerlendiriyorsunuz? Yani takiplerde nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi şöyle, zayıf vücut var, işte orta bedene sahip kişiler var. Bir de gerçekten çok fazla kilo, artık yağlanmalar çok fazla oluşmuş ve çok fazla da seansa veya çalışmaya ihtiyacı olan vücutlar var. Şimdi bunların her birinde alacağımız santimler, eksilteceğimiz santimler, eksilteceğimiz kilolar çok farklı oluyor. Şimdi biz kilo bazlı çalışmıyoruz. Bize danışan başvurduğu zaman mesela o zayıf bir danışan ama bölgesel olarak işte şekilinden şikayetçi, şekillenme yapacağız, çalışması yapacağız. Biz bu kişiye sadece biz çalışarak, biz kendi planlamamızı yaparak işte su içmesini, işte beslenmesine dikkat etmesini, belirli besinlerden uzak durmasını söyleyerek biz kişiye başlıyoruz çalışmalarımıza. İşte orta vücutta sahip kişilerde de bazı kişiler evet bana göre kilolu olabilir işte veya arkadaşlarına, eşine, dostuna göre kilolu olabilir ama o kilosundan da vazgeçmeyen kişiler oluyor. İşte benim bu kilom giderse yüzüm zayıflar veya işte ben seviyorum, o gitmesin falan diyen kişiler var. Onlara da yine biz bölgesel olarak şekilleneceği planlar yapabiliyoruz. Veya ben kilomdan da rahatsızım, kilomdan da oynasın diyen kişiler için bizim ortak çalışma yaptığımız diyetisyenlerimiz var. O diyetisyenlerimize yönlendiriyoruz. Hemen işte ne kadar kilo kaybına ihtiyacı var, ne yapmamız gerekiyor danışanımıza söylüyor. O bir taraftan, biz bir taraftan çalışarak istediğimiz görünümü sağlıyoruz. Burada da şu çok önemli bir nokta, buna da değinmek istiyorum hocam sizin vasıtanızla ve sizler de aslında çok görüyorsunuz. Aşırı hızlı kilo vermeden kaynaklı sarkmalar oluyor. Biz bunlara çok fazla müdahale edemiyoruz. Yani şöyle şuna 20 kilonun üzerinde bir kilo vermiş, vücut sarkmış, artık yağla kas dokusu birbirinden ayrılmış vücutlarda biz çok fazla müdahale edemiyoruz. Yani minimal oynamalar yapabiliyoruz. O da hani psikolojik etkiler olabiliyor en fazla.
deri dokusunu iyileştiriyor vesaire. Burada şuna çok dikkat çekmek istiyorum danışanlarımıza. Kilo verme evresine giren danışanlarımız, girmeye çalışan danışanlarımız mutlaka ve mutlaka bu sistemlerden, bu teknolojilerden faydalansınlar. Çünkü çok 20'nin üzerinde kilo verildiği zaman vücutta sarkmalar oluşuyor ve o sarkmalar maalesef işte cerrahi olmadan da çözülemez noktalara geliyor. Dolayısıyla burada danışanlarımız evet kilo verirken, hızlı kilo verirken bir taraftan da bu seanslarımızı, bu teknolojik yöntemlerimizi kullanırsa sarkmadan, yağlarından kurtulmuş oluyor. Hem şekillenmiş hem de istedikleri o vücuda sahip olmuş oluyorlar. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Sarkması olan hastalara da tabii ki biz buradayız. Sorun yok. Evet hocam, iyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bugünkü program konuğumuz güzellik uzmanı Fatma Süha'ydı. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.